Azerbaycan, Bakü'deyiz. Hemen burada gördüğümüz opera salonunda 2012 yılında Eurovision şarkı yarışması yapıldı. Şehrin tamamını burada hayranlıkla izleyebilirsiniz. Fotoğrafımızı da çekilelim, selfie'mizi de yapalım. Bunu içersek yaşlanmıyor muyuz? Bu yaşıl evet. Ağır yağlı yemekler yediğimizde bu çayı içersek hafifleşiyormuşuz. Bir deneyelim bakalım. Bu bizim meşe balığı, çəmən balı. Bu 3 tane gördüğünüz Azerbaycan milli paklavasıdır. Şunu bir yakından görebilir miyim? Afiyet olsun. Bakü'nün en eski sembolü Kız Kalesi. Hemen arkamızda ve karşımızda da yeni sembolü Alev Kuleleri. 1130 Türk şehidinin isimleri küçük mermerlere kazınarak unutulmaz hale getirilmiş. Ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan'dan. Azerbaycan'a, Bakü'ye ilk geldiğimiz gün biraz yorgunduk. Gece geç saatlerde geldik. 12 gibi şehre çıkabildik. Rehberimiz bizi ilk şehitliğe götürdü. Devrimci, yazar, Azerbaycanlılar için çok önemli bir isim Neriman Nerimanov'un heykelinin önündeyiz. Yaklaşık burada 20 metre yükseklikte, bütün Azerbaycan'ın her tarafını gören bu yükseklikte devasa bir heykel yapılmış. Şehitliğe doğru giderken bu devasa heykeli sizlere göstermek istedim. Burası Karabağ şehitlerinin olduğu mezarlık. Burası devamlı canlı tutuluyor ve her gün bu çimler sulanarak bakımı yapılıyor. Karabağ şehitlerinin doğum tarihleri her ne kadar farklı olsa da şehit oldukları tarih hepsinin 1992. Kahraman Mehmetçik Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda Azeri kardeşleriyle omuz omuza savaşmış ve 1130 şehit vermiştir. Onlar Azerbaycan'ın her yerinde birçok isimsiz mezarda ikinci vatanlarında yatmaktadır. İşte bu anıt kardeşlik uğrunda canlarını seve seve feda edip ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan'dan düsturunu yüreklerimize perçinleyen o muhteşem askerlerin, şehit Mehmetçiklerin anısına dikilmiştir. Ruhları şad olsun. Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde şehit olan 1130 Türk şehidinin isimleri burada, bu şehitlik meydanında küçük mermerlere kazınarak unutulmaz hale getirilmiş. Burası Azerbaycanlılar için çok önemli, Türkler için çok önemli. Azerbaycan savaşlarında vefat edenlerin birçoğu burada defnedilmiş. 1920'li yıllarda mezarlık olan bu şehitlik bölgesini Sovyetler Birliği rejiminde tamamen park alanı yapmışlar ve şehitliği ikinci plana atmaya çalışmışlar. Ama daha sonra 1990'lı yılların sonunda buraya güzel bir tasarım vererek çok güzel bir şehitlik yapmışlar. Hezi Aslanov'un heykeli de bu şehitliğin içerisinde yer alıyor. Kendisi Sovyet İttifakı döneminde generalliğe kadar yükselmiş, madalyayla ödüllenmiş çift nişaneli bir komutan. Şehitliğin içerisinde yer alan bu arkamdaki gördüğünüz güzel cami, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Vakfı tarafından 1996 yılında burada yaptırılmış.
Sovyetler Birliği dağılırken birçok ülke kendiliğinden bağımsızlığını kazandı. Azerbaycan gibi birçok ülkede mücadele ederek bu bağımsızlığını kazandı. Sovyet ordusu 147 kişiyi katlederek öldürdü. Buradaki bu şehitlikte onların anısına yapılan bu bölge burada saygıyla korunuyor. Hemen şehitliğin kenarında güzel bir anıt yapmışlar. Bu anıt şehrin her tarafından görülüyor ve içerisine de doğalgaz çekip güzel bir ateş yakmışlar ve onların anısına bu ateş devamlı orada hiç söndürülmeden yakılıyor. Şehitliğin sonuna doğru gelindiğinde bu tepeden şehrin güzel manzarasını izleyebilirsiniz. Hemen burada gördüğümüz opera salonunda 2012 yılında Eurovision şarkı yarışması yapıldı. 1300'lü yıllarda şu meydanda olan çok büyük bir yapıt tamamen bir deprem vesilesiyle yıkılmış ve şu an orası hilal şeklinde açık. Hemen yanında Londra'da bulunan London Eye'nin bir benzerini buraya yapmışlar. Burada çiçek şeklinde bir alışveriş merkezi yapmışlar. Binanın buradan çok hoş bir manzarası var. Aslında bu seyir tepesinden Bakü'yü şöyle yüzeysel olarak çok rahat görebiliyorsunuz. Hemen şurada halı desenlerini andıran boru şeklinde halı müzesi var. Azerbaycan'da halı ünlü, el dokumacılığı ünlü. Onu buraya simgelemişler. Bakü'ye, başkentin ortasına güzel bir müze yapmışlar. Vaktimiz olursa ziyaret edeceğiz. Şehrin ortasında görülen denizin kenarındaki bu büyük bina Bakü Limanı. Yeni mezun olan öğrenciler, üniversiteyi bitiren öğrenciler hatıra fotoğrafları çektiriyorlar. Onların neşesini gördük, onları izledik, onlarla biraz muhabbet ettik. Siz yeni mi bitirdiniz? Ben. Burada ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi fotoğraf çekiliş. Çekiliş yapıyorsunuz. Ben. Biz sizin çekilişinize geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsun? Okul bitti, hayata hazır mısın? Ne olacaksın? Hangi okulu bitirdin? Rabite. Rabite. Sen? Aynı. Tamam, Aynı kaç. böyle. Sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Bu da sizin. Teşekkür Bitti yeğen. Hadi bakalım. Sağ olun. Nizami Gencevi Azerbaycanlılar için ünlü bir düşünür ve yazar, birçok eseriyle ünlü. Hemen aşağıya doğru inildiğinde burada Edebiyat Müzesi'ni görebiliyorsunuz. Edebiyat severler için burada gezilmesi, görülmesi gereken çok güzel yerler var. İşte bu büyük meydanda Nizami Gencevi'nin heykeli muhteşem heybetiyle duruyor. Bakü'de görülecek çok güzel yerler var. Biz zaten güne öğlen başladığımız için saat 3 civarlarında Eskişehir'e geldik. Yani aslında burası Azerbaycan'da İçerişehir ismi. Azerbaycan savaştan yeni çıktığı için güvenlik konusunda biraz sıkılar. Biz girerken işte kameramanımızın elinde kamerası vardı ama altında da gimbal vardı. Gimbal olduğu için bayağı bir profesyonel görüntü veriyor. Bundan dolayı oradaki görevliler müdahale etti. İşte izinsiz giremezsiniz dediler. Cep telefonuyla işte küçük kameralarımızla çekimimize devam ettik. Şuna şaşırdım. Buraya geldiğimde, Eskişehir'e girdiğimde Balkanlardaki gibi rahatça insanlarla muhabbet edip programı akıtıp gideceğiz diye kafamdan geçirirken insanlar hep geri duruyor. Anda çözemedim. Birçoğu kameraya çıkmak istemiyor. Neden çıkmak istemediklerini de aslında anlayamadım. Kendileri biliyor mu onu da bilmiyorum. Tabii insanlara saygı duymak lazım. Sağ olsun Nermin Hanım geldi yanımıza. Başkasının tezgahı olmasına rağmen orada bize biraz yardımcı oldu. İşte bu eski Kafkas şapkalarını giydik. Buralar soğuk olduğu için tabii bu lazım değil mi? Ama yani bunu giymirlər, gezmek falan giymirlər. Sadece foto, evlerinde saklamak, mi neyse de. Ben bir deneyeyim mi? Senin
Biz burada çok sık fotoğraf çekilmek isteyenler olduğu için 50 kepik sadece fotoğraf için değil mi bu? Evet. Satın almak isterseniz de 25 manat. Evet. Fotoğrafımızı da çekilelim. Selfie'mizi de yapalım. Teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Siz bal mı satıyorsunuz? Ha, Butiğiniz mi evet, var sizin? mal, burada. Bize anlatır mısınız? En çok neyi Bunlar meşhur buranın? Bizim Lənkəran çayımızdır. Çay mı hepsi bunların? Evet, bunlar hamısı organik, əllə yığılmadır. Hamısı da Lənkəran. Məsələn, burada meyvəli var, güllü var, yaşıl çay var. Bunu içersek yaşlanmıyor muyuz? Bu yaşıl, evet. Bunun fiyatı ne kadar? 1 kilosu ne kadar? Bize kiloyla değil, biz gramla satıyoruz. 120 gramı bizde elə bir düşür 25 manata. 120 gramı 25 manat. Yani ortalama 11-12 euro civarında falan yapıyor. 25 manat. En ucuzu ne kadar, en pahalısı ne kadar? Merak Hepsi aynı. Hepsi tek fiyat. Aynı. Evet, tek fiyat. Bu da sizin tatlılarda. Bunlardan bizde çoktur ama bunlar ben merak ettim. Ama Hepsi aynı. burada hepsinin kolesterolü ayrı, hastalığı ayrı. Mesela eləsi var, kimisi davlenyası var. Davlenya nasıl öyle? Söyleyin, sorun yok. Tansiyon mu? Evet, kimisi tansiyon falan var, tuş. Mesela ona iyi olur. Mesela kimdəsə aşağı tansiyon, ona başka bir... Benim gibi göbek olanlara ne var? Hangisi var? Arılamak mı istiyorsun? Arılanmak istiyorum. Orada bence yaşıl çay gelir. Bak bu iyi. Bu iyi. Evet, burada hem gül falan. İsteseniz size biraz verim, tadına bak. Tamam. Ama inecek mi göbek şimdi 5 dakika sonra? Bilmiyorum 5 dakika yenir mi, yenmez mi? Şimdi bu çaylardan bir tadacağız. Bakalım, tadalım. Size tadını bildireceğim. Ağır yağlı yemekler yediğimizde bu çayı içersek hafifleşiyormuşuz. Ama ben şimdi ağır bir şey yemedim ama bir deneyelim bakalım. Nermin Hanım bize karışık güzel bir çay ikram etti. Gerçekten ben o çayın tadını aldım ve çok hoşuma gitti. Bu arada Azerbaycan kendi çayını tüketiyor. Yurt dışından çay ithal etmiyor. Çeşit çeşit, yani 15-20 çeşit belki orada çay çeşidi vardı. Malik merhaba. Merhaba, hoş Nasılsınız? gördük. Hoş gelmişsiniz Azerbaycan'a. Burada Eskişehir'de çok rahat ederiz dedik ama herkes kabul etmiyor böyle konuşmayı. Ya, estağfurullah yani. Ama sağ olun. Misafirimizsiniz. Eyvallah, Hoş eyvallah. gelmişsiniz. Ne zaman isteseniz bizim misafirimiz olabilirsiniz. Türkiye'den çok sık gelen oluyor mu buraya? Olur, Turist olarak. tez tez olur. Yani bura turistik sahə olduğu için, yani hem Türkiye'den, Avrupa'dan, Ərəb ölkələrindən, farklı ölkələrdən gələn turistlərimiz olur, qonaqlarımız. Siz burada özellikle çay ve bal satıyorsunuz değil mi? Bizdə bal, tatlılar, çay ürünlərdir, amma genel ürünümüz olarak baldır. Çünki bal bizim kendi ürünümüzdür. Azərbaycanın 7 rayonunda bizim arıçılıq sahələrimiz var, biz arı saxlayırıq. Ona görə yəni bizdə 6 fərqli çeşiddə ballar var. Sonradan dadına da baxarıq bir-bir. Yəni dağ balı var, kəstanə balı, orman balı, yəni bu tipli bal çeşidlərimiz var. Yəni hər balın da özünün xüsusi dadı, bir də müalicəvi effekti var. Yəni insanın orqanizmi üçün faydaları var. Məsələn, dağ balı, Bu ne balı? Dağ balı. Bunun ne faydası var mesela? dağ çiçək balı daha çox ürək damar sisteminə daha çox faydalıdır. Yəni qan dövranını yaxşılaşdırır. Sonra məsələn çiçək balı var. Bu dağ çiçək balıdır. Bu da eyni zamanda çiçək balı. Yox, bu eyni zamanda çiçək balıdır. Aşağı ovallığın çiçək balıdır. Bu da qan azlığını aradan qaldırır. Anemiyaya qarşıdır. Sonra cökə balı var bizdə. Məsələn, cökə Türkiyə türkçəsində cökəyə ihlamur deyirlər. İhlamur balı daha çox mədə-bağırsaq xəstəlikləri üçün faydalıdır. Ondan sonra kəstanə balı var. Kəstanə balı qaraciyər üçündür, ürək damar sistemləri üçündür, börəklər üçün. Eləcə də şəkərli diabet xəstələri də az miqdarda kəstanə balından istifadə edə bilərlər. Kəstanənin Azərbaycancası şabalıtdır. Şabalıt deyirik. Bir də meşə balı var, yəni orman balı.
Bu da farklı orman ağaclarından yığılan balılardır. Yəni o da ümumi immuniteti artırır. Yəni bağışıqlıq sistemini artırır. Bir də qaratikan balı var. Qaratikan balı da o da Türkiyə türkçəsində Karaçalı balı adlanır. O da daha çox oynaqlar üçün, sümüklər üçün daha faydalıdır. Daha çox uşaqlara, yəni çocuklara məsləhət görülür bu balı yemək. Həm oynaqları, kemikləri möhkəmləndirir, həm mental aktivliyi artırır. Yəni bu tipli ballardır. Bunların tamamı doğal mı? Tamamı doğaldır. Katkı yok. Bu bizim ailə ürünümüzdür. Təxminən 60 ildir bu işlə məşğuluq. Yəni Evet, bu burada da gördüyünüz resimləri kimi, var. Hə, bizim babamızdır, amcamızdır. Yəni uzun illərdir bu sahədə öz sözümüzü demiş şirkətik. Aşağı yukarı fiyatları hangi oranlarda? Mesela en ucuz bal ne kadar? Mesela doğal işte ne balı bu? Dağ balı, orman. Dağ balı mesela ne kadar? Fiyatları 40-60 manat arası dəyişir. Yəni belə çox. Ama ne kilosu mu? Kilosu. Hə, amma kiçik 40 ölçülərdə. manat veya 60 manat. Hə, 40 o da manatla 60 manat balın arası öyle mi? çeşidinə görədir. Hangisini tadalım? Gelelim en zevkli bölüme. Yani Siz acı bal mı xoşlayırsınız yoxsa şirin bal mı? siz hangisini derseniz ben onu deneyeceğim. Bir iki tane test etmek istiyorum. 3 fərqli çeşiddə Tamam, istərsiniz. üç farklı. Siz Bir istərsəniz hamısına baxa bilərsiniz. O da sorun siz deyil, amma tavsiye edin. Bir tane hafif. məsələn bir dənə dağ balı verin. Nə hafif Bu dağ deyil. balı. Bizim çiçek balı oluyor galiba. Yok, çam balı olabilir. Sizdəki çam balına daha çox bizim meşə balı uyğun gəlir məncə. Bu bizim meşə balıdır. Bu da kəstanə balı. Kestane. Bunun dadı biraz acı olur. Kestane biraz acı. Ama benim en çok bu hoşuma gitti. Bu Amma güzelmiş. dadın şirinliyinə görə Bu çok güzelmiş. Bunun ismi ne? şirinə nə deyirsiniz? Tatlı. Tatlılığına görə daha çox çəmən balı. Evet, bu biraz daha koyu. Ama yine de benim favorim bu. Türk tatlıları, lokumlar falan da görüyoruz. Var. Bunları siz mi yapıyorsunuz yoksa Türkiye'den mi geliyor? Yox, hamısı Azərbaycanda yapılır. Baklavalar? Bunlar da, baklavalar da Azərbaycanda hazırlanır, ev şəraitində hazırlanır. Bu 3 dənə gördüyünüz Azərbaycanın milli paklavasıdır. Məsələn, badamlı, fındıqlı, bir də qozlu şokoladlı. Bunlar Azərbaycanın Şunu bir yakından kəndimiz. görebilir miyim? Təbii ki, bir dənə əlcək ki. Onu bir gösterelim. İstərsəniz bir dadına da Ben baxa onun bilərsiniz. tadına bakabiliriz. Bunun üzərində nə olsa o deməkdir ki, içərisi də odur. Məsələn, üzərində badəm varsa deməli içərisi də Badəmli. fındıqlı, badəmlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Güzel. Çok ağır değil. Görünüşü ağır gibi gözüküyor ama hafif bir tatlı. Buraya gelirseniz tavsiye ederim. Çok misafirperversiniz. Çox sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şad Sağ oldum. olun. Məmnun oldum. Yani 3-5 kişiden röportaj için red yiyince bu dükkan bize moral verdi. Demek ki burada da biz insanlarla röportaj yapıp muhabbet edebiliriz diye. Ama şunu unutmamak lazım. Yani bu gittiğimiz yer turistik bir alan olduğu için her eline kamera alanla herkes de muhabbet edemez. Yani belki günde 20 kişi 30 kişi geliyordur, bilemiyoruz. Onları da anlamak lazım. Bizim kapalı çarşı gibi düşünün. Sen çekme. Dur çekeyim. Çekme, yok. Çekmem, Yok, yasak mı? çekme. Bu abilerden de röportajla alakalı kırmızı kartı görünce kırmızı tişörtlü abimizden de biraz çekindim. Böyle ufak ufak muhabbete başladık. Böyle hoş bir muhabbet yaptık. Burada herkes ekran karşısında konuşmak istemiyor. Nə qəbahəti var ki, nə danışaq da biz danışırıq da, bunda nə var ki? Değil mi? Nə qədər istən danışırıq. nə Yaş qədər kaç? konuşaq. Məndə 54. 54. Nasıl geçti 54 yaş? Yani Allah, biraz geçmişe git, çoluk çocuk Əla. anlat. Cavanlığım Moskvada keçib. Orada universitet oxumuşam, Rusiyada. Sonra köçmüşəm Bakıda. Kafedə işləmişəm, restoranında işləmişəm. Uşaqlar, çocuklar böyük. Ucu işləyirlər onlar hamısı. Əla, gözəl keçib. İsim neydi? İsminiz neydi? Seyran. Seyran. Ne işle meşgulsünüz? Ne iş yapıyorsunuz? Kebabçıyam, restoranda işləyirəm. Kebapçı. Ama tam sizde kebapçı tipi var. Dedim %100 aşçı. Her gün aç insanları doyuruyorsunuz. Bəli. Bu nasıl bir duygu? Əla, çox gözəl. İyi biri. İkisi de iyi deyirlər də. İyi. Yaxşı de. sorun Yaxşı, yok. yaxşı. Kaç yıldır meslektesiniz? 93'dən. 93, 30 yıl. 30 ildən. 30 yıl insanları mı doyuruyorsunuz? Bəli, bəli. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Salamat. Necə anladıq biz Senin dilinde konuş. Biz dövlət iki millətik də. Türk, Azərbaycanlı fərqi yoxdur. Hamımızı çox istəyirik. Hamımızı salamlar.
Teşekkür ediyorum. Size sağ olun. Sağ olun. Sağ Çok olun. naziksiniz. Yavaş yavaş gün kaybolmaya başlarken, akşam olurken Kız Kalesi'nin olduğu yere geldik. Burada tarihi eserleri çok güzel koruma altına almışlar. Burada Kız Kalesi'nin tarihini öğrendik. Bakü'nün en eski sembollerinden Kız Kalesi'nin önündeyiz. Buraya Kız Kalesi denmesinin asıl sebebi buranın şimdiye kadar hiçbir şekilde fethedilememiş olması. Burada etrafta bolca kuş sesi duyabiliyorsunuz. Bu Kız Kalesi'nin tamiratı sırasında burada kalenin içerisinde birçok kuş yuvası görülüyor. Bu kuşları rahatsız etmeden bu tamiratı gerçekleştirmek için hemen şurada gördüğümüz binanın üzerine dışarıdan ülke genelinden getirdikleri uzmanlarla bu kuşlara bir yuva yapıyorlar. Kuyunun içerisine ince bir koku ve değişik bir sesle bu kuşları buradan çıkartıp yeni yuvalarına kuş şeklindeki bu figürlerin içerisindeki tuğla gibi görünen kuş yuvası var. Buraya yerleştiriyorlar. Böylece hem restorasyon, tamirat güzel bir şekilde yapılıyor hem de bunun yanında kuşlar yeni yuvalarına kavuşmuş oluyor. Bu kalenin yarıya kadar olan bölüm eskiden kalan bölüm, yarıdan sonraki yeni bölüm diye tahmin ediliyor. Bu kalenin 1200'lü yıllardan yapıldığı söyleniyor ve hatta milattan önce 700'lü yıllarda bile yapıldığını söyleyenler var. Tabii bununla alakalı somut bir bilgi yok. Ama bu kalenin bulunduğu yere kadar eskiden sular, deniz buraya kadar geliyordu ve şimdi ise tamamen burası şehir oldu. Bakü'nün en eski sembolü Kız Kalesi hemen arkamızda ve karşımızda da yeni sembolü Alev Kuleleri. Bakü'de gezilecek, görülecek o kadar çok güzel yerler var ki biz biraz gece yolculuğu yaptık. Güne geç başladık. Ondan dolayı tam istediğimiz planı tutturamadık. Onun için böyle kısa bir tur olmuş oldu. Böylece güzel bir gezi yaptık. Bakü'ye gelirseniz bizim gibi gece yolculuğu yapmayın. Normal saatinizde gelin, istirahatınızı yapın ve sabahleyin başladığınız gezinizi rahat rahat sindire sindire bütün etrafı görerek tamamlayın.